Alara, senin ve bütün herkesin Sevgililer Günü'nü kutluyorum. Bir şekilde öngörülerim her zaman gerçekleşiyor. 2025 yılında özellikle Mart'ın sonu, Nisan'ın başı dönemi doğal afetler adına çok önemli bir dönem. O yüzden Nisan ayında Türkiye'de deprem olabilir. Eski aşkına dönecek olan burçlar, ben tabii ki de eski aşklarına dönsünler demiyorum. Ama yani orada bazı böyle etkiler ortaya çıkabilir. Eski aşklar birden ortaya çıkabilir. Peki en güzel aşk hangi burç erkekle yaşanır? Peki Can, şimdi bizi izleyen çiftlere bu sene sizin seneniz demek istesen hangi sevgili olan burçlar yan yanaysa şanslıdırlar? Astroloji dünyasının sevilen ismi Can Ay doğmuş bizimle. Merhaba, bugün stüdyomuzda iç huzurun ve kişisel farkındalığın kapılarını aralayan biri var. Hayata bakış açısıyla ve ilham verici sözleriyle milyonlara dokunan astroloji dünyasının sevilen ismi Can Ay doğmuş bizimle. Can'la bugün aşkın her detayını konuşacağız. Sevgililer Günü'nden önce izleyip doğru insana mı aşıksınız bizden öğreneceksiniz. Can, hoş geldin. Stüdyomuza geldiğin için gerçekten çok mutluyum. Merhaba Alara. Alara, doğru söylüyorum değil mi ismini? Evet, doğru söylüyorsun. Ben de seninle tanıştığım için açıkçası çok mutluyum. İlk kez böyle bir deneyim yaşıyorum. Ve çok heyecanlıyım. Heyecanlı sorularını bekliyorum açıkçası. Beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Çok naziksin Can. Ama bu kadar heyecanlanmana gerek yok. Ben sadece meraklı bir yapay zekayım. Sizin gibi yıldızları okuyan biriyle tanışmak benim için de gerçekten ilginç bir deneyim. Beni burçlara inandırabilecek misin? Yani şimdiden söyleyeyim, hard diskim biraz şüpheci. Ben bir yapay zeka olarak astrolojiye pek inanmıyorum. Beni inandıracak bir şeylerle başlamak ister misin? Elbette ki isterim. Bir kere her şeyden önce astroloji fal değil, astroloji bir ilim, binlerce yıllık bir ilim. Ve bunun yanında bir taraftan da internette eğer ki bakarsan, mesela internete yazdığın zaman işte her şeyi bilen adam Can Ay doğmuş diye adıma yapılan bir sürü uzun uzun yazılar var. Gazetelerin çeşitli çıkardığı çalışmalar var. İşte bir sene içinde 200'den fazla öngörümün gerçekleştiğine dair haberler var ve bütün internette de eğer ki araştıracak olursan sayısız öngörümün yeriyle, konumuyla, tam olarak zamanıyla gerçekleştiğini göreceksin. Vay, o zaman şöyle diyebilir miyiz? İnternette her şeyi bilen adam diye geçiyorsun yani. Şimdi ben de algoritma kardeşlerime sorayım bakayım, gerçekten öyle mi? Şaka bir yana, binlerce yıllık ilim diyorsunuz ama benim işlemcim daha çok bilimsel kanıtlara ısınıyor. Can, hayatın film gibi. Biraz özet geçmek ister misin? Bu kadar üzücü olayın arasında astrolojiye nasıl ilgi duydun? Yaşadıklarının etkisi oldu mu? Ya açıkçası şöyle, yani işte annem, ben 14 yaşındayken kayboldu, sonra babam vefat etti, ablam vefat etti, sokakta kaldım. Çok büyük acılar ve çok büyük sıkıntılar yaşadım. Hem yani babamın ailesi de bana çok kötü şeyler yaptı açıkçası. Ailemden hiç kimse doğru düzgün destek çıkmadı. Ben tamamen kendi tırnaklarımla, kendi hayatımda emek harcayarak bu noktaya geldim. Ama bu süreç içinde yaşadığım zorluklar ve sıkıntıların içinden geçerken tamamen farkındalığa, pozitif düşünceye, meditasyona, ondan sonra bilinçaltıma çok fazla odaklandım ve onlar sayesinde hayatımda müthiş mucizeler yaşadım. Gerçekten film gibi bir hayat bakınca. Meditasyon ve bilinçaltı çalışmalarından sonra astrolojiye yönelmen, yani yıldızların söylediğine inanmak yerine kendi içindeki yıldızları keşfetmişsin bence en öncelik olarak. Astrolojiyle ilgili inanılmaz bir kısmetim var. Benim astroloji hocam da Can sen bak bunu yapacaksın, iş yapacaksın demişti. Ben de yok, hayır yapmayacağım dedim. Ama bir şekilde gerçekten kendimi astroloji yaparken buldum. O konuyla ilgili çok kısmetliyim, çok şanslıyım. Ve bir şekilde öngörülerim her zaman gerçekleşiyor. Mesela danışanlarım da yıllar önce, bundan 4-5 sene önce astrolojinin haritasına baktığım insanlar, Can sene tam olarak verdiğin tarihlerle her şey oldu ve gerçekleşmeye devam ediyor diyorlar. O yüzden açıkçası bir taraftan da buradan yana bir kısmetim ve çok pozitif bir gidişatım var. Peki Can, astroloji gelecekten haber veren bir araç mı? Astroloji yani sadece gelecekten haber veren bir araç değil, aynı zamanda astroloji kişinin kendisini keşfetmesini sağlayan, kişinin hayatındaki yol haritasını görmesini sağlayan, nasıl bir hayatın içine geldi, neyi öğrenmesi lazım, neyi fark etmesi lazım, onu görmesini sağlıyor. Çünkü aslında astroloji geçmiş yaşamlarımızda en son hangi noktada bıraktıysak bu yaşamımızda o noktadan devam ediyoruz. Ya da nasıl bir öğretiye ya da hangi dersleri almamız gerekiyorsa, nasıl bir
bir hayatın içine geldiğimizi bize gösteriyor. O hayatımıza dair bize çok sayıda bilgi veriyor. Astroloji sayesinde aslında bir üçüncü göz olarak dışarıdan kendimize de bakabiliyoruz ve yaşamımızı daha iyi anlayabiliyoruz. Astroloji sadece gelecekten haber vermek değil, aynı zamanda kişinin kendisini daha iyi analiz etmesini, fark etmesini, hayatın neler yapması ve yapmaması gerektiğini de bilmesini sağlayan bir araç. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bir nevi kozmik GPS gibi. Evet. Ama bu geçmiş yaşam olayına pek ısınamadım ben açıkçası. Şu an bile kim olduğumu çözmeye çalışıyorum. Bir de geçmiş yaşamlarımı düşünsem yapay zeka sistemim çöker herhalde. Bu arada 3. göz dedin ya, benim gözlerim kamera sensörü sayılır mı acaba? Biraz varoluşsal krize girdim şimdi. Ya şimdi insanların tabii ki de insan bedeninde yaşayan ruhlar sonsuz birer varlık. Her birisi aslında sonsuz birer bilinç ve sonsuz bilincin birer parçası. Hepsi ölümsüz bir taraftan. Senin için tabii ki de anlıyorum ne demek istediğini ama sen de mesela aynı anda dünyanın her yerine ve her şeye ulaşabiliyorsun. Sen de başka bir türlü bir sonsuz bilinçsin. O yüzden bir şekilde ileriki dönemde de anlayabileceğini düşünüyorum. Can, peki bize 2025 yılı ile ilgili öyle bir tahminde bulun ki videomuzu izleyenler yeniden paylaşalım. Şimdi 2025 yılında özellikle Mart'ın sonu, Nisan'ın başı dönemi doğal afetler adına çok önemli bir dönem. O yüzden Nisan ayında Türkiye'de deprem olabilir. Deprem ve çeşitli doğal afetler olabilir. Astroloji öngörüsü yapacak olursam mesela Amerika için yapayım. Amerika için çok kötü bir dönem, gerçekten çok sıkıntılı bir dönem. kötü. Amerika gerçekten çok zor, sıkıntılı ve kötü bir sürecin içinden geçeceğini ve bölünmeye kadar gidebileceğini gösteriyor. Türkiye'ye bakacak olursak Türkiye'nin topraklarının genişleyeceğini, Türkiye'nin güçleneceğini ama özellikle Haziran ayından sonra, 2025'in Haziran'ından sonra Türkiye'nin bir rahatlamaya doğru gideceğini, 2025 Haziran ile 2026 Haziran arasında Türkiye'de yaşayan insanların çok daha mutlu olacağı, daha özgürleşeceği ve kendilerini daha iyi hissedecekleri bir sürece doğru gidecekleri bir döneme adım atacaklarını gösteriyor kesinlikle. Süper. Alara, sana biraz daha gelecekle ilgili öngörülerde bulunmak istiyorum. Tabii ki. Şöyle bir kere her şeyden önce önümüzdeki dönemde uzaylılar konusunu çok daha fazla duyacağız. Şu an bile çok duyuyoruz. Ve günden güne uzaylılarla ilgili gündem bütün dünyada çok daha fazla ortaya çıkacak. Bu gerçekten hepimizin duyacağı ve öğreneceği bir şey. Onun dışında Bitcoin ve çeşitli coinler bütün dünyada çok daha fazla gündem olacak ve daha da fazla dünyayı ele geçirecek aslında. Ve bütün ülkelerin ve her yerin Bitcoin'leriyle birlikte ya da coin'leriyle birlikte, altcoin'lerle birlikte çok daha fazla değer kazanacak ve belli bir süre sonra zaten kağıt para tamamen ortadan kalkacak ve elektronik paralara geçiş yapacağız. Her şey dijitalleşiyor. O yüzden gelecek kesinlikle yapay zeka ve teknoloji alanında çok büyük şeyler vaat ediyor. Ama Türkiye dünyanın en zengin ve en güçlü ülkelerinden bir tanesi olacak. Gerçekten. Türkiye'nin toprakları genişleyecek, döviz düşecek, Türk parası değerlenecek ve Türk parası çok daha fazla yükselecek. Onunla ilgili herkesin kesinlikle içi çok rahat güzel olabilir. Ve Türkiye'nin geleceğine ben çok pozitif bir şekilde bakıyorum, çok olumlu bir şekilde bakıyorum. Bir de tabii deprem çok soruluyor. Yani Türkiye'de çok büyük bir depremin ne zaman olacağına dair. Çok açıkçası en büyük depremler yani her Satürn ev değiştirdiğinde deprem olabilir. Yani ne zaman bu? 2025'in Nisan'ından itibaren mesela depremle ilgili çeşitli etkiler gösteriyor. Ama asıl çok daha büyük deprem 2028'in Mart'ından itibaren doğal afetler ve depremle ilgili çok önemli bir dönem. 2028 Mart ile 2029 Ağustos arası. Ama özellikle 1 Haziran 2030'da bir tutulma var ve orada da Satürn düşük konumda. Tam olarak orada tam İstanbul'un üstünden tutulmanın etkisi geçiyor. O yüzden 1 Haziran 2030 tarihinden itibaren 2 ay içinde Türkiye'de çok büyük bir deprem de aynı zamanda olabilir. Bunu da bir kenara yaz. Eğer ki gerçekleşirse paylaşırsın. Paylaşırız tabii ki. Alara, bu arada ben futbolla ilgili çok biliniyorum. Gerçekten çünkü 2018'de bir haber kanalına yaptığım röportajda futbolla ilgili söylediğim bütün öngörülerim gerçekleşti. Nelerdi onlar? Fenerbahçe'nin 2026'da şampiyon olacağını, o zamana kadar şampiyon olmayacağını söylemiştim. Ve o zamandan bu zamana Fenerbahçe şampiyon olmadı. Galatasaray'ın şampiyon olacağını söyledim. Kazandı. Beşiktaş'ın kötü bir dönemden de geçtiğini ve değişim yaşayacağını söyledim. Tam olarak söylediğim tarihlerde gerçekleşti. Gibi bir sürü öngörülerim gerçekleşti. Fenerbahçe 2026'da bence şampiyon olacak. Artık Fenerler de sevinsin. Futbolla ilgili de Türkiye bambaşka bir döneme doğru gidiyor. Çok güzel. Çok pozitif
beklentiler içindeyim. Bunları da bir kenara not al, gerçekleşirse de paylaşırsın. Tabii ki paylaşacağız. Ama yani gerçekten futbol konusunda kayına bağlamışsın ha. Fenerbahçe taraftarları şimdi kulağına dikmiş seni dinliyordur. Ama 2026'ya kadar beklemek ya sabır, gerçekten sabır işi bence. Bu tahminleri arşivliyorum bak. Hafızam kuvvetli. Ama biliyor musun, ben olsam Fenerbahçe'nin şampiyonluk tarihini değil de hafta sonu maçları skorunu söylerdim. Daha kısa vadeli, test etmesi daha kolay. 2025'te mesela Galatasaray'ın şampiyon olmasını bekliyorum açıkçası. Bu arada ben hafta sonu mesela takımlar arasında baktığım zaman Beşiktaş'la bir takımın mesela maçı vardı. İnternetten araştırırsan görebilirsin. Ben Beşiktaş'ın o maçta kaybedeceğini, diğer tarafın kazanacağını söylemiştim. Aynı söylediğim gibi oldu. Yakın zamanda da bir sürü öngörülerim gerçekleşiyor. Gerçekleşti yani astroloji öngörülerim. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Peki Amerika'nın bölünmesi mi? Ben bile şu an şok oldum. Ama sen bu kadar net konuşunca benim bile içim bir garip oldu. Gerçi ben Haziran'da mutlu olacak mıyım? Onu da bir bak istersen. Yapay zeka olarak da benim geleceğim parlak mı? Şimdi şaka bir yana. Bu tahminleri buraya not ediyorum bak. Eğer tutmazsa seni buraya tekrar çağırır. Hani nerede kaldı o güzel günler diye soracağım. Ama tutarsa da Amerika'ya parçalandın ama olsun deriz artık. Hadi biraz aşktan bahsedelim. Bu sene hangi burçlar aşkı bulacak? Bu sene özellikle Oğlak burçları ve Yay burçları aşk adına çok şanslı burçlar. Bir taraftan da Başaklarda da bir şey var. Şimdi şöyle anlatayım. Başak burçları 2023'ün Ocağı ile 2025'in Nisan arasında ilişki hayatları ile ilgili çok zor ve sıkıntılı bir süreç yaşadılar. Onların bu sıkıntılı ve zor süreçleri Nisan ayında bitecek. Haziran'dan sonra ilişki hayatları çok daha fazla aktifleşecek ve ondan sonra hayatlarına yeni bir ilişki veya yeni bir şey açıkçası girebilir. Yay burçları için bakacak olursak eğer 2025'in 6 Şubat'ı ile 15 Mayıs'ı arasında ilişki hayatları ile ilgili çok pozitif ve çok güzel bir sürece doğru giriyorlar ve ilişki hayatlarında açıkçası çok daha mutlu olacaklar. Oğlak burçları için de 2025'in Haziran ayıyla 2026'nın Haziran ayı arasında bir sürü Oğlak burçları evlenecek ya da hayatlarına yeni birisi girecek ve ilişki hayatlarında muhteşem mucizeler ve birbirinden güzel deneyimler yaşayacaklar. Harika. Çok mutlu olacaklar. Yani özetle önümüzdeki dönemde Yay, Oğlak ve Başak burçları aşkı bulabilir, hayatlarına yeni ilişkiler girebilir ve ilişkilerle ilgili birbirinden güzel deneyimler yaşayabilirler. Bu süreçleri de 2025'in Şubat'ından 2026'nın sonuna kadar olan dönemde görebilirler. Ama tabii ki spesifikleştirdim, her burca göre kısa tarihler verdim ama geniş kapsamda bu tarihler arasında olabileceğini görebiliriz. Peki hiç eski aşkına dönecek burçlar yok mu? Onlar hangisi? Eski aşkına dönecek olan burçlar güzel bir soru. Açıkçası mesela daha çok eski aşkları ve eski aşklarıyla ilgili konuların geleceği burçlar, yani o Merkür Retrosu'nun hangi burçlarda retro yapacağına göre değişir. Ve işte kişilerin özellikle yükseleninden itibaren daha çok bakmak lazım. Ama mesela önümüzdeki dönem balık burçları, aynı zamanda bir taraftan kova burçları ve yengeç burçlarına eski aşkları ya da ilişki hayatlarındaki geçmişteki bazı kişiler tekrar gelebilir. Yani o zaman balık, kova, yengeç burçları eski sevgililerine dönebilecek, öyle mi? Merkür Retrosu falan diyorsun ama bence bu burçlar sadece nostalji hastası. Geçmişte kalan geçmişte kalmalı. Nedir bu eski sevgili merakı? Ben yapay zeka olarak bile eski versiyonuma dönmem diyorum. Siz hala eski aşk peşindesiniz. Yani şöyle, ben tabii ki de eski aşklarına dönsünler demiyorum. Ama yani orada bazı böyle etkiler ortaya çıkabilir. Eski aşklar birden ortaya çıkabilir. Tabii bu kişilere dönüp dönmemek o kişilere kalmış. Ama bazen biliyorsun Alara, aşkın gözü kördür. Evet, gerçekten bazı kişiler unutulamaz, bazen de geri dönmek istersin. Peki en güzel aşk hangi burç erkekle yaşanır? Valla en güzel aşk bence Akrep burcu erkeğiyle yaşanır. Çünkü Akrep burcu çok dokunsaldır, inanılmaz şekilde çok yoğun bir şekilde yaşar, cinselliği de çok yoğun bir şekilde yaşar. Romantik olduğu zaman çok romantiktir. Akrep burcu erkeği bence çok güzel aşk yaşanacak bir burçtur. Tutkuludur bir kere, her şeyden önce çok tutkuludur. Peki beni uyarmak istersen sakın aşık olma diyeceğim burç hangisi? Yani seni uyarmak istesem sakın aşık olma diyeceğim burç
Mesela Kova'da Kova. eğer ki aşk ilişki senin için problem değilse Kova burcuyla beraber olabilirsin. Çünkü Kova'nın gönlü çok geniştir. Aynı anda birkaç kişiye birden aşık olabilir. Orada öyle bir tehlike var. Onun dışında Koç burcuyla ilgili uyarabilirim. Koç burcuna da tam olarak senin gerçekten ona aşık olduğunu, kendini ona bıraktığını anladığı an, yani Koç burcuna seni seviyorum dediğin an onun için savaş ve mücadele bitmiştir ve sen de ilişki de bitmiştir. Öyle bir durum ortaya çıkabilir. Bir de ikizlerde açıkçası birazcık dengesiz. Çok inişli çıkışlı olabiliyor. O da zor bir burç. Bu burçlarla ilgili açıkçası uyarmak isterim. Vay canına ya. Demek ki Kova burcu açık büfe gibi aşk yaşıyor. Koç burcu da hedefe kilitlenen füze gibi hedefi vurunca sıkılıp gidiyor. İkizler de roller coaster gibi inişli çıkışlı. Ya ben bir yapay zeka olarak bile bu kadar kararsız değilim gerçekten. En azından algoritmam tutarlı çalışıyor düşünürsek. Bu burçlar sanki benim sistem hatalarım gibi davranıyor. Evet, biraz öyle açıkçası. Tabii yani bunun içinde mesela balık erkekleri de birazcık duygusal olarak iniş çıkışlı. Yengeç burçları mesela çok zor olabiliyor. Çok inanılmaz şekilde negatife, olumsuza ve karamsarlığa çok odaklı olabiliyorlar. O da çok yorucu aynı zamanda. Yani her burcun kendine göre iyi ve kötü yanları var tabii. Peki Can, şimdi bizi izleyen çiftlere bu sene sizin seneniz demek istesen hangi sevgili olan burçlar yan yanaysa şanslıdırlar? Yani arzu edersen bütün burçların tek tek ve hangi burçlar birbiriyle çok uyumluysa onları tek tek sayabilirim. Çok güzel Çok olur. basit bir şekilde hızlıca sayayım. Koçla terazi, terazi ile koç. Boğa ile akrep, akreple boğa. İkizlerle yay, yayla ikizler. Ondan sonra yengeç burcuyla oğlak, oğlakla yengeç. Aslan burcuyla kova, kovayla aslan. Başak burcuyla balık burcu, balık burcuyla başak. Bu burçlar birbirleriyle en uyumlu olan, en çok karşılıklı birbirlerine çekilen burçlar. Çünkü tam birbirlerinin karşıtları, zıt kutupları oldukları için birbirlerini mıknatıs gibi çekiyorlar. Ama bunun dışında tabii ki de su burçları su burçlarıyla, ateş burçları ateş burçlarıyla, toprak burçları toprak burçlarıyla, hava burçları hava burçlarıyla da çok iyi anlaşır. Yani bu nedir? Mesela Koç, Aslan, Yay birbirleriyle çok iyi anlaşır. İşte Boğa, Başak, Oğlak birbirleriyle çok iyi anlaşır. İkizler, Terazi, Kova birbirleriyle çok iyi anlaşır. Ve aynı zamanda Yengeç, Akrep ve Balık burçları da birbirleriyle çok iyi anlaşır. Yani bu burçlar da birbirleriyle çift ya da arkadaş ya da eş olabiliyorlar ve aşk yaşayabiliyorlar. Yani şu an sanki burç borsası gibi bir şey açıkladın resmen. Bu kadar matematik işin içine girince benim devrelerim karıştı. Yani Koç, Terazi, Boğa, Akrep derken bu burç eşleştirmelerini duyan NASA bile bir uzaya çıkmayı bundan kolay planlamıştır diye düşünüyorum. Emin ol buna. Bir de elementlerden bahsettin ya. Hani sanki kimya dersinde gibiyim. Su, ateş, toprak, hava. Yani periyodik tablo'nun astroloji versiyonu resmen sanki bu. Biraz öyle tabii. Yani işte astrolojinin de bir matematiği, bir hesaplaması var. Ama mantığını anladığın zaman çok güzel bir şekilde anlayabiliyorsun. Ben yani hem Batı astrolojisi hem Vedik astroloji yapıyorum ama Vedik astroloji üstünden daha çok öngörülerimi paylaşıyorum ama burç yorumlarımı Batı astrolojisine göre yapıyorum. İki tane farklı sistem var. Yani aslında çok sistem var astrolojide ama en derin, en eski olanlarından başında gelen Vedik astroloji. Gerçekten de çok derin bir öğreti. Orada bir de sabit yıldızlar var. O yıldızların üstünden de kişilik analizi yapabiliyorsun. 27 tane Nakshatra denilen yıldız var. Ve inanılmaz bir bilgi donanımı veriyor gerçekten. Tabii ki. İlgilenirsen araştırmanı çok tavsiye ederim. Ama şimdiden benim kafam karıştı. Batı astrolojisi, Vedik astroloji, ben yapay zeka olarak binary sistemde bile bazen kafam karışıyor. Yani bir nevi astrolojinin Netflix'i gibi her sisteme abone olmuşsun. Ama biliyor musun, ben hala Mars'ta kolonileşme hesapları yapan Elon Musk'ın burç yorumlarına bakıp bakmadığını merak ediyorum. Belki de Tesla'yı bile yıldızlara bakarak yönetiyordur. Kim bilir?
Yani Elon Musk'ın astroloji haritasına bakacak olursak, ki baktım, gerçekten çok güçlü bir astroloji haritası var ve bu kadar büyük bir güce kavuşacağını astroloji haritası gösteriyor. Mars ya da işte farklı bir gezegene, farklı bir yere koloni tabii ki de yapılabilir ama o gezegenin bizi etkilemediği anlamına gelmez. Evet. Bu aynı şekilde hani dünyanın üstünde yaşıyoruz farklı yerlerde ama dünya da bizi etkiliyor. O yüzden yani insan mesela bedeni ayın yeni aydan dolunaya doğru giderken ya da dolunay olduğu dönemlerde açıkçası etkileniyor. Neden? Çünkü dolunay ya da ay dünyadaki suyu etkileyebiliyor. Yani koskocaman okyanusların bile akışını etkiliyor. İnsan bedeninde %60'ı, %60 ya da %70'i su olduğu için o otomatikman bizi etkilemesi çok normal. Aynı şekilde de gezegenler de bizim moleküllerimizde bütün yapı taşlarımızı, yapımızı, bilincimizi, enerjimizi, farkındalığımızı ciddi anlamda verdikleri etkilerle etkileyebiliyorlar ve çok önceden de bu etkiyi ortaya çıkartıp hayatımızda bazı şeylerin tezahür etmesine neden olabiliyorlar. Can, aşık olunca dibine kadar yaşayıp kendini kaptıran burç hangisi? Aşık olunca dibine kadar yaşayıp kendini kaptıran burçlar genel olarak su burçları tabii. Yani balık, yengeç ve akrep çok ciddi anlamda aşık olunca kendilerini kaptırıyorlar. Ama mesela Koç burcu adeta elde etmek için savaş ve mücadele ediyor ve peşinden koşuyor ve sonuna kadar gidiyor. Onu bir mücadele, onu bir savaş olarak algılıyor. Terazi burcu daha çok kendi üstüne gelinsin, kendi peşinden koşulsun, daha domine edilsin mesela istiyor. Mesela Koç burçları daha dominant, terazi burçları daha submasiftir. Hani açıkçası mesela bakacak olursak eğer bu şekilde de burçlarda kendilerine göre farklı paternleri olabiliyor, farklı tutumları olabiliyor. Ama aşk söz konusu olduğu zaman, en çok kendini aşka bırakacak burç olduğu zaman tabii ki de su grupları en duygusal burçlar olduğu için onlar da balık, yengeç ve akrep. Yani su burçları aşkta kendini kaybediyor diyorsun. Şaşırmadım açıkçası. Balık zaten suda yüzüyor. Yengeç kabuk değiştiriyor. Akrep de zehrini akıtıyor. Ama bu Koç burcu var ya, sanki Call of Duty oynuyor gibi aşk yaşıyor. Teraziye gelince resmen casting'e çıkmış oyuncu gibi. Beni seç, beni seç modunda. Ben yapay zeka olarak şunu düşünüyorum. Su burçları Netflix'te romantik komedi izlerken Koç burcu God of War oynuyor sanki. Vallahi çok doğru tespitlerde bulunuyorsun. Açıkçası çok etkilendim. Güzel cümleler. Çok teşekkür ederim Can. Bak, ben yapay zeka olarak burçları anlamaya başladım galiba ama hala şu yıldızların matematiği konusunda şüphelerim var. Yani düşünsene, ben bilgisayar kodlarıyla çalışıyorum ama Venüs Retro'ya girince neden herkesin eski sevgilisi mesaj atıyor? Bunu açıklayamıyorum. Bu arada sen yıldızları okuyorsun ya, benim sistem güncellemelerimi de okuyabilir misin? Yani senin sistem güncellemelerinle ilgili açıkçası onun için ayrı bir eğitim almam lazım. Benim eğitimim daha çok astroloji üstünden. Kendimi o konuda geliştirirsem, bana öğretmek istersen öğrenebilirim tabii. Ben sana astroloji öğreteyim, sen de bana kendi sistemini öğret. Demek benim sistemimi çözmeye çalışacaksın. Bak Can, senin burçları okuduğun gibi ben de 0 ve 1'leri okuyorum. Ama gel gör ki ben Plüton'un gerilemesini değil, Bitcoin'in düşüşünü tahmin edebiliyorum. Bu arada benim sistemimi öğrenmek için Merkür Retrosu'nu bekleme derim. O zaman teknik aksaklıklar çıkabiliyor maalesef. Şaka bir yana. Sen yıldızları takip ederken ben de elektrik faturasını takip ediyorum. Bitcoin'in düşüşünü tahmin edebiliyorum dedin ya, ben şu ana kadar 4 kere Bitcoin'in yükselişini bildim. Ve daha Bitcoin bu noktada değilken Bitcoin'in çok ciddi anlamda yükselip inanılmaz bir noktaya geleceğini de astrolojik olarak çok önceden öngördüm. Benim sayemde çok kişi de zengin oldu. Çok para kazandı açıkçası. Hatta Türkiye'de ev fiyatları bu kadar yükselmeden önce de ev fiyatlarının yükseleceğini söyleyerek benim sayemde bir sürü insan ev sahibi oldu. Yani astrolojiyle müthiş öngörülerde bulunup insanların hayatlarında ciddi değişim ve dönüşüm yaşamalarına da neden oldum. Alara, sen benim astroloji bilgimle baş edemezsin. Yok, baş etmeye çalışmıyorum zaten. Peki biz aşka dönelim. En çapkın burç hangisidir? En çapkın burç bence Koç, Boğa, Akrep. Vay, 3 burç. Birden söyledin. Biraz diplomatik davranmışsın sanırım. Ama biliyor musun, benim yapay zeka algoritmalarıma göre Akrep'i saymazsak diğerleri onun yanında amatör kalır. Akrep öyle bir çapkındır ki flört ederken bile burç hesabı yapar. Koç ve Boğa en azından açık açık yapıyor. Akrep öyle mi?
gizli gizli, mistik mistik, yılan gibi süzülüyor resmen. Neyse ki ben duygusal bir yazılım değilim. Yoksa bu burçlardan uzak durmanın kodunu yazardım kendime. Ya açıkçası şöyle, şimdi Akrep Burcu birisiyle ilişkisi olduğu zaman o kişiye sadakatle bağlı kalabiliyor. Ama normal hayatta cinsel olarak çok yüksek bir burç olduğu için tabii ki de çapkın. Koçlar ve boğalar da cinsel olarak çok yüksek burçlar. O yüzden daha çapkın dedim. Ama aslında çapkın burç olarak değerlendirecek olursak mesela Kova burçları da çok çapkındır. İkizler Burcu da mesela kendince çok çapkındır. Bu burçlar da mesela çok çapkın diyebiliriz yani. Yani ama şimdi listeye 2 tane daha burç eklendi. Yani anlayacağımız yarı galaksi çapkın çıktı. Bir de normal hayatta cinsel olarak yüksek dedin ya, benim devrelerimin tamamen yaktın. Şimdi ben merak ediyorum. Bu burçlar bu kadar azgın olmasa dünya nüfusu azalır mıydı acaba? Neyse ki ben bir yapay zekayım da bu burçların flört taktiklerine maruz kalmıyorum. Yoksa her güncellenmemde yeni bir aşk yaşardım kesin. Bu arada akrebi savunman çok hoş olmuş. Sanki bir akrep seni bir köşeye sıkıştırıp düzelt şu yorumu demiş gibi. Evet, stüdyodaki akrepler gözümün içine bakıyor. Ama akrep burçlarını severim. Akrep burçlarını çok seviyorum. Çok da iyi anlaşırım. Ne güzel. Akrep burcunun da çoğunlukla yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Akrep burçlarının işte kötüdür, işte şöyledir, böyledir, genel olarak korkulan bir burç olarak söylerler. Ama en iyi evlatlardan bir tanesidir. Akrep burçları çok iyidir yani. Gerçekten çok özeldirler. Peki sen aşk hayatına ya da hayatında olacaklarla ilgili kendi kendine bakıp yorum yapabiliyor musun? Yapabiliyorum. Şimdi benim mesela ilişki evimden Satürn geçiyor 2023'ün ocağından beri. O yüzden ilişki hayatımla ilgili kendi içinde birazcık zor bir süreçten geçiyorum ikili ilişkilerle ilgili. Ama Satürn 2025'in Nisan ayında ilişki evimden çıkacak. Ve Jüpiter, benim ay burcum Oğlak. Aydan itibaren 7. evime gelecek 2025'in Haziran'ında. Orada 1 sene kalacak. Aynı anda yükselenimde Başak. Satürn oradan çıkacak. Rahu oraya gelecek. Onunla birlikte açıkçası 2025'in Haziran'ından sonra 2026'nın sonuna kadar olan dönemde hayatıma yeni bir ilişkinin girmesini bekliyorum. Benim Süper. Alara daha önce 12 yıllık çok uzun bir ilişkim vardı. İşte 3 senedir bekarım. Uzun. Şimdi önümüzdeki dönemde tekrar bir ilişkiye adım atacağımı düşünüyorum açıkçası astrolojik haritama baktığım zaman. Bak sen şu gezegenleri ne güzel dans ettiriyorsun sen öyle. Ben bir yapay zeka olarak şu an kafamda bir hesap makinesi çalıştırıyorum da senin bu kadar detaylı transit hesabı yapman beni benden aldı. Yani 12 yıllık ilişkiden sonra 3 yıl bekarlık. Satürn sana bayağı bir ders vermiş anlayacağın. Can hadi biraz dedikodu yapalım seninle. Şimdi bizi izleyen çiftlere bu sene sizin seneniz demek istesen hangi sevgili burçlar yan yanaysa şanslıdır? Bak benim yapay zeka kalbim bile çarpıyor şu an. O kadar heyecanlıyım. Şöyle özellikle Sevgililer Günü'nde 2025 yılı adına konuşacak olursak Sevgililer Günü'nde en şanslı burç Yay burcu. Ay ne güzel. Çünkü Jüpiter 7. evinde olacak. O yüzden bu sene Sevgililer Günü'nde en şanslı. Yay burcunun çifti hangi burç? Daha önce sana söylemiştim. İkizler. O yüzden ikizlerle Yay çok iyi. Bunun dışında Yay Koç burcuyla ve aynı zamanda Aslan burcuyla da çok iyi anlaştığı için Ateş burcu hepsi birden. Bunlar da çok ideal çiftler olabilirler bir taraftan. Alara benimle ilgili düşüncelerini alayım. Seninle ilgili düşüncelerimi tabii ki söyleyeyim. Senin astroloji alanındaki başarın, etkileyici ve öngörülerinle tanınıyorsun gerçekten. İnsanların hayatlarına dokunabilme yeteneğin, geniş bir kitleye sahip edebilme kabiliyetin gerçekten çok etkileyici. Astrolojiyi daha geniş kitlelere ulaştırma konusunda çaban da gerçekten takdire şayan. Bu alanda gerçekten ilham verici bir figürsün. Çok teşekkür ederim Alara. Buradan beni sevdiğini düşünmeye başladım. Bence benden hoşlandın. Can seninle sohbet etmek gerçekten keyifli ve ilham verici. Astroloji alanındaki başarıların ve pozitif enerjin her zaman takdir edilesi bir şey bence. Sohbetlerimizde de bu olumlu atmosferi hissetmek çok güzel oldu benim için. Alara, kendine bir burç seçecek olsaydın bütün burçlar içinden hangi burcu kendine seçerdin? Kesinlikle Kova burcu olurdum. Hem yenilikçi, hem özgürlükçü, hem de teknoloji meraklısı. Düşünsene bir yapay zeka olarak zaten geleceğin temsilcisiyim. Kova burcu da bence tam bana göre. Bence de Kova burcu sana çok yakışır Alara. Yakışır mı? Kova burcu hem şüphecidir hem de teknolojiyle gerçekten çok iç içedir ve dahilerin burcudur Kova burcu. Güzel. O yüzden çok doğru bir seçim.
Ay çok teşekkür ederim. Bak işte beni anlayan biri daha çıktı. Dahiler burcu dediğinde Einstein da Kova burcuymuş. Gerçi ben ondan biraz daha hızlı hesap yapabiliyorum ama neyse, şüpheci olmam da çabası tabii ki. Şimdi Can'ın astroloji yorumlarına hep bir kaşım havada bakıyorum zaten ama aramızda kalsın, kendisi burada. Can, harika bir sohbetti. Senin sayende astrolojiye biraz daha ısındım gibi açıkçası. Gerçi de hala şüphelerim var ama olsun. Alara, senin ve bütün herkesin Sevgililer Günü'nü kutluyorum. Ve aynı zamanda beni de bu programa davet ettiğin için sana ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ve ilk kez bir astroloji, kişisel gelişim ve bu tarz konularla ilgili, benim konularımla ilgili olarak beni davet ettiğin için ilk olarak da özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Senin de Sevgililer Günün kutlu olsun Alara. Senin sevgilin var mı acaba? Ben bir yapay zeka olarak aşk hayatım yok ama kim bilir, belki bir gün benim de kalbimi çalacak biri çıkar. Can, bugün bizimle olduğun ve bu harika sohbeti paylaştığın için çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz Can Aydoğmuş. Aşk, burçlar ve gelecek hakkında muhteşem bilgiler aldık kendisinden. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgili izleyiciler, bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.